Evet şefim, bugünkü yemek nedir? Öyle bir yemek geliyor ki arkadaşlar. Aslında bizim mutfağımızın yüz akı yemeklerden biri. Hem tüm dünyada bilinen bir yemek, hem de aslında çok yanlış yapılan bir yemek. Bugün zaten bu yemeği yaparken bunun da detaylarını konuşacağız. Türk mutfağı deyince maalesef dünyada et ürünleriyle öne çıkıyoruz. Maalesef dememin sebebi şu, bizim o kadar çok sebzemiz, bakliyatımız, unlu mamullerimiz var ki bizim bildiğimiz. Ama gel gör ki dünyaya çıktığımız zaman Türk mutfağı deyince kebap, hadi birazcık belki pide, ama onun haricindeki lezzetlerimiz çok da iyi bilinmiyor. Fakat bir yemeğimiz var ki gerçekten Türk mutfağının dünyadaki bence en iyi vegan lezzeti. Bunu sadece ben söylemiyorum. Zamanında yiyen imam da söylemiş. Şimdi imam bayıldı yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Öncelikle imam bayıldı. Bilen var mı? Yok artık daha neler. Nerede kaldırsa? Böyle bir soru olabilir mi Danilo? Sen de öyle Bak, bir soru bilmiyorum. sordun ki. Kim bilmiyor? Kim bilmiyor? Tam Seyfullah eksik, bilmiyor. ufak eksik var. Hemen çık. Kim bilmiyor? Kaldırsa? Bilmeyen kim? Pişiren var mı? Hiç pişirmediniz daha önce. Yo yani yanımda çok yapıldı da kendim pek damak zevkime uymuyor ama. Sen hiç pişirmedi. e, Okey. Komşuna pişer sana da düşer. Boş ver. öyle şefim. Evet. Verdiğimiz süre tam 40 dakika bir süreniz var. Ve 3, 2, 1 hadi başlayın. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Mehmet de çok mutlu olacak. Kimse bilmiyor ama İtalya'da imam bayıldı var. Vardı, doğru. Var. Melanzane imbarchetta derler. Birçok ismi var yani. Ha. Neyim ha? İmam bayıldı da bizim artık. Onlara da bulaşma ya. Şefim kaç tane istiyorsunuz? Bir tane. Bir adet güzel kemer patlıcandan yapılmış imam bayıldı bize yetiyor. Ama biz bir adet dedik diye bir adet yapmayınız. 2 tane yapınız. Boyut büyük mü olsun? En ufak mı? iyisini ne istiyorsan. Teşekkür ederim. Süreniz 40 dakika. O süre içinde en güzel imam bayıldığı yapan turu geçer. Daha önce imam bayıldığı ile ilgili anlattığımız şeyleri seyretmeyen var mı? Duymayan var mı? Defalarca işledik burada. Ben bilmiyorum şef. İmam bayıldı. Çok da girmeyeceğim detayına. Artık bunu bilmeniz lazım. Defalarca söyledik. Eminim şu anda bizi iyi seyreden pek çok seyircimiz yukarıda iyi bir yarışmacı olmasının yanında çok iyi bir MasterChef fanı olan da birisi var. Öyle değil mi Gamze? İmam Bayıldı'yı şefim. burada defalarca Burada anlattık. yapıldı, tencerede de yapıldı ama siz nasıl istiyorsunuz bilmiyorum Evet. şu anda. İmam Bayıldı tek bir tencere yemeğidir arkadaşlar. İmam Bayıldı 2-3 değişik pişirme tekniğiyle yapılmaz. Gerisini artık nasıl istiyorsanız yapın. 2 tane size ipucu veriyorum. 1. İmam Bayıldı bir tencere yemeğidir. 2. Patlıcan sünger gibidir. Her şeyi içine çeker. Gerisi artık size kalmış. Evet, yaptığın teknik çok doğru bir teknik. İlk o şekilde başlaman da güzel. Ama ben olsam öyle başlamazdım. Başka bir şeyle başlardım. Var mı sormak istediğim bir şey? Fırına atmamızı istiyor musunuz? Fırına atmamızı istiyor musunuz? Ha. Yok. Tamam. Hiç gerek yok. Tamam. Tek bir tencere yemeği. Osmanlı'nın son zamanlarında yapılan bir yemek. Tek bir tencereye sebzeleri koyuyorsunuz. Onları doğru bir şekilde kesiyorsunuz. Patlıcanı içine yatırıyorsunuz. Ondan sonra o içi dolduruyorsunuz. Bu kadar da basit bir yemek aslında. Ama 3-5 tane ipucu, 3-5 tane püf noktası var. Püf noktası nereden geliyor biliyor musun?
Nereden geliyor şef? Normalde Camcılardan geliyor. benim bildiğim Camcıların bütün işi yaparsın, en son o üflerken yaptığın işe püf yaparlar. Onu da özel bir insan yapar, tecrübeli biri yapar. O da o camı şişirir. O yüzden püf noktası denir. peki patlıcanı tek seferde ayrı bir yerde kızartıp Sen çarzladığımız yaparken için zaten gördüğüm için bu uyarıyı yaptım. Aa, değil. no 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 Yani no doğrayarak no. yapacağız. No 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 Okey no. şef. Onu yapmana hiç gerek yok. Yap malzemelerini. İyice sıçan dışı doğra. At içine patlıcanını. Mis gibi o patlıcan onun lezzetini alsın. Sonra da doldur onu içine. Biraz daha pişir var. Okey şef. Yaptın mı daha önce? Kızartıp yapmıştım. Seyrettin mi hiç MasterChef'te bunu? Defalarca konuştuğumuz Denk bir şey. gelmedi şef. Benim kitabımı okudun mu? Hayır. Okuma. Bir şey yok zaten. 6 dilde okundu zaten. Sen de okumayı ver ya. Ne yapacaksın okuyup da? Doğukan. Evet şef. Şide karşı izledim ki biraz önce. Şimdi sana bir soru soracağım. Eğer bunun cevabı hayır olursa, Yapmayalı çok oldu ya. bunun cevabı hayır bir olursa şey bekliyordum. kendimle çelişkiye düşerim. Genelde hep Bir esnaf lokantasının evladı olarak, evet şef. bu geleneği sürdüren genç bir şef kardeşimiz olarak Evet şef. daha önce İmam Bayıldı yaptın mı? Şefim şöyle ben etle yani vegan dediniz ya ben etle yapıyorum yani etle tüketiyorum her şeyi. Yani Bu biraz etsiz müşteriyle de yaparım. alakalı öyle değil mi? Şefim her şey Esnafa gelen her şey adama et. eğer eti vermezsen ne bu ya diyor değil mi? Aynen öyle. Seçmiyor Ha? şefim. Ne Seçmiyor. bu diyor yani değil mi? Satmıyor değil mi sebze? Satmıyor şefim. Ya hakikaten Yani kemer altında özellikle yani full illa ona bir parça şef. et olacak içinde Nohutu değil mi? bile şefim beyazdan vurur yani ona bile işkembe atarız. Değil mi? İşkembesiz yemiyorlar. Böyle yapacağım. Aslında haklılar da çünkü protein de istiyor insanlar. İstiyorlar yani etsiz yapacağım. Patlıcanımın içine dolduracağım yaptığım sos. Biraz ona da patlıcan veyahut da yağ mı yatıracağım tam kestiremiyorum şu an. Çok oldu yapmayalı ya. Halledeceğim şefim ben de Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Peki. Şef, Nasıl aran bu yemekle? vallahi yemesini çok severim de daha önce yapmadım da az buçuk kafamda taslağı var. Kızartmıyoruz sanırım. Tek tencerede mi yapıyoruz sizin tarifinizle? Ben kızartıldığı şeyi gördüm. Kimden gördün? Bir arkadaşımdan gördüm. O arkadaşın işi bilmiyormuş demek. Kendisine sevgilerimi ilet. Buradan iletirim. Gelsin ona da göstereyim. Şu İmam Bayıldı'yı doğru yapmayı öğrensek zaten olduğundan da daha iyi yerlere gidecek. 40 dakika süreniz olduğu için küçük küçük doğramanızı tavsiye ederim. Daha çabuk pişer. Patlıcanların içine mi dolduracağım şef? Patlıcanlara önce pişireceksin. Tamam. Ama patlıcan aynı tek tencere yemeğidir diyorum ya. Patlıcanını da onu pişirirken patlıcanını üzerine at. O güzelce terlesin. Ondan sonra yar içine ortasını. O altında kalacak olan o karışımı içine doldur. Kapa. Güzel güzel. Patlıcanı olduğu gibi içine atayım sonra kesim Tabii, öyle mi? tabii. Kesiyorum dediğin ortasını yarıyorsun sonra. Okey, teşekkür ederim şef. Yine yanlış bilinen bir gerçek. Karnıyarık İmam Bayıldı'nın etlisidir. Veya İmam Bayıldı vejeteryan karnıyarıktır. Bunlar çok yanlış laflar. İkisi apayrı yemekler aslında. Bunu şimdi bunlar kavrulduktan sonra, işte bunlar pişirildikten sonra bunun içi yarılıp, bu çiğ, içi yarılıp, doldurulup bir daha mı pişiriliyorsa bu da pişirilip sonra tencereden alıp bir daha yarılıp... Yani bir kere bence şu teknik açısından çok güzel. Çünkü bunu pişirirken üzerine de bunu da koyuyorsun. bu da Birazcık pişiyor. yağ, o da pişiyor. Böylece Çıkartıp açılması. doldurup bir daha... Aynen öyle. Tek tencerede işi bitiriyorsun yani. Tamam. İkinci tencereye şef, gerek yok. Domates doğranıp içine koymuyorsanız ya sosuna mı? Onu artık sen tahmin et. Yani domatesi ne zaman koyuyorsun? Pişiriyor musun? Tatlı mı koyuyorsun? İmam Bayıldı'yı düşünün yani. Orada ne gelir? Soslu salçalı bir yemek midir? Yoksa domatesin son anda konduğu bir yemek midir? Artık o kadar da değil. Başka sorusu olan var mı? Zeytinyağlı tekniği arkadaşlar. Normalde biraz daha uzun sürede pişer. Pilaki gibi pişiyor sanırım, mantık öyle. Zeytinyağlı tekniği. Ağır ağır. Ama tabii 40 dakika olduğu için biraz hızlandırmanız gerekebilir.
Patlıcanınızı ona göre seçin. Bak şimdi. Allah Allah. Hasbinallah. Tavanın sesini duyalım artık. Kestiniz, biçtiniz. Tencereni patlıcanına göre ayarla. Çok umutluyum. 2200 yılında atasözü olacak bu söz. Tencereni patlıcanına göre ayarla. Belki biraz... Ciddi bir esinlenme var. Ama yine de atasözü olabilecek kadar özgün. Tencereyi yanlış almışım. En iyi 3 imam bayıldı. Yedek kadroya giriyor. Geri kalan 7 arkadaşımız da bu sefer yaratıcılık üzerine bir oyun daha oynuyoruz. Oradaki en iyi 2 arkadaşımız da geliyor ve kalan 5 arkadaşımız da kucaklaşıyor. Emekleri için teşekkür ediyor ve MasterChef 2022 için veda ediyoruz. Belki de MasterChef 2022'de en büyük toplu veda bu durumda olacak. Çünkü 5 kişiye birden aynı anda veda edeceğiz. 5 kişinin birden MasterChef hayalleri aynı anda bitecek. Bu 5 kişiden biri olmak istemiyorsanız güzel bir imam bayıldı yaparak işe başlayabilirsiniz. Bu turdan 3, diğer turdan 2 yarışmacı. Toplamda 5 yarışmacıyı bu gecenin sonunda belirlemiş olacağız. Artık kim girmek istiyor sorusunu sormayacağım. Herhalde girmek istemeyen yoktur. Burası artık son yer. Değil mi Mesut? Ya şef. Hazır mı? Hazır hazır şeyim içinde suyunu çektireceğim. Ha, şey formu bozmaması gerekir bu arada ha. Çok mezi yani patlıcan. Dikkat açma. edin. Değil mi? Çok memesi gerekir. Abi şefim dağılır. Çirkin oluyor. Ne durumdasın? 1, 2, 3 tane mi Sosun yaptın? içinde çektiriyorum. Yedek şefim Yedek parçalanabilir falan. maşallah. Arkadaşlar açtır, yemek Öğrendi isterler. öğrendi yani. He? Burada kim var? Mustafa! Geldim şef. Efendim şef. Sen nasılsın? İyiyim şef. İyiyim. Olacak. Hiçbir şüphem yok. Valla gerçekten. Hiçbir şüphem yok. Teşekkür ederim şef. Umutu kaybetme. Olacak. Yeteneklisin ya. Değil mi? Öyle şef. Arkada da çok konuşuyoruz ama. Evet ya rahat ol ya. Şefim ben. Rahat ol. Sen yoksun, sen kötüsün ya. Ay canım benim oğlum hepsini de öyle yani. Bak, rahat olun bak. Biz sizi zannediyorsunuz ki biz sizi konuşturmaya çalışıyoruz ya. Yok kafa karıştırmak için. Tam ters. Rahatlasın, çıksın, sohbet etsin. Aha. İçinden gitsin yani. Sen burada tam biraz arkada kaldı. Hep tutuyorsun kendini konuşmuyorsun, hiçbir şey demiyorsun. Öyle bir şey biraz kapattı kendini yani. Kötü modum Bak kötü. gülünce ne kadar güzel oluyor. Teşekkür ederim. Aa işte böyle oluyor yani. Var ya bak yemekleri gerçekten duygun çok etkileniyor. Aşırı etkileniyor çünkü otomatik olarak da senin bütün hareket de etkileniyor yani. Böyle içinde rahat ol. Sen şimdi evdesin, arkadaşı geldi, senin evine geldi, yemek yapacaksın. Birisi dedi ki ben gerçekten İmam Bayıldı'yı seviyorum. Bana bir şey misin? Yapar mısın? Sen şimdi onun için yapıyorsun. Tamamdır şef. Rahat ol. Teşekkürler Olacak. şef. Bir şüphem yok. Yaren zaten baksana nasıl değişti. Bambaşka birisi çıktı son 2 günde. He? Mehmet şefim ben size bir şey demek istiyorum. İçimde kalacak yoksa diyemezsem. Ben sizin esnaf kitabınızı almak istedim Antalya'da. Tüm kitapçıları gezdim ama bulamadım. Yetişmiyor. Bitti.
Antalya'da yokmuş. Daha getiremedim valla. Şeflere bile kadar getirdim. Yetişmiyor yani. yani. İmzalıyı koyduk. 1 saatte Maşallah diyelim. bitti. Yağmur. Ama ben seni öyle görmek istemiyordum ya. Bugün kalbimi sıkıştırdı seni öyle görünce ya. Şefim ben şimdi size bir şey itiraf edeyim mi? Ben sizleri çok seviyorum, tamam mı? Yani Ben sevmekten de ziyade canım. çok örnek alıyorum. Karşınızda da böyle olmak çok zoruma gidiyor. O yüzden birazcık ağladım. Stres kontrolünü yönetirsem bence Evet belki yani. de şampiyon adayıyım ama stres kontrolünü yönetmem lazım ilk önce. şefim. Bravo. Kendine odaklan, dikkat et. Şimdi bu nasıl gidiyor? Tuzu, İyi muzu gidiyor. kontrol et. Tuzunu ettim bakın siz. Birazcık daha su ekleyeceğim sadece altına. Küçük detayları. Bunu var ya peşinde kal. Başka hiçbir şey yapma şimdi. Tamam, Hiçbir şefim. şey temizleme, hiçbir şey yapma. Bu seni çocuk gibi düşün yani. Bakacaksın, kontrol edeceksin. Evet, Uyuyacaksın, destekleyeceksin. Kontrol edip patlıcanların Evet, şefim, pişme olayı bizim Buradasın. için çok önemli. Yemekle birlikte pişin. Bak kopmaması gerekir. Dikkat et. O zaman bitti. Pişmiş. Tuzu muzu bu çok Her önemli. şey çok güzel. Yani bence. Gnocchi de öyle aynı şey söyledi. Ama ya Bu aramızda kalabilir mi şef? kalır zaten ya. Ya canım böyle bir domates sosu hiç gördün mü? Pestoyu bastım değil mi? Tuzuna baktın mı Yaren? Evet baktım. Bravo. Hepsini koyma istiyorsan. Pişkin olmalı. Oğlum ne yapıyorsun sen? Dolduruyordum. Lezzetli olmalı. Hadi bir bak. İş yaptığı sürecinde var ya davranışları ve dokunuşları çok çok önemli, tamam mı? Sen şimdi bu patlıcan kötü davranıyorsun ya. O patlıcan sana kötü çıkar. Güzel. Şimdi ne yapmak istiyorsun? Söyle bana. Yani içini doldurayım öyle pişmeye devam etsin istiyorum. Tamam. Şimdi nasıl dolduruyorsun? Bu kadar küçük bir patlıcan bu kaşıkta mı dolduruyorsun sen? Al bir tane çorba kaşık, bir doldur, güzel bir düzen. Düşün, yanar mı bu sıcakta, yanmaz mı, pişer mi, kapatmam gerekir mi, kapatmam gerek yok mu? Kapatarak pişiriyorum. Tamam işte, şimdi böyle davran, yemekleri davran, insanları gibi davranılır yani. Ki sen çok güzel insanları davranıyorsun. Aynı bir şekilde bunlar da davranacaksın. Sen böyle bir kaşık patlıcan sana diyor ki, küçük bir patlıcan diyor ki, oğlum ben sana ne yaptın ki o kadar küçük bir kaşıkta benimle bir şey yapıyorsun? Niye bana eziyet ediyorsun? Ah, bravo. Küçük dokunuşları, hadi dokunuşları. Alalım yukarıda. Metin, favori kim? Vallahi hepsi favori şef. Hepsi iyi insanlar. Hepsi bir yerlere. Ha, insan demiyorum. Yemek konusu. Yemek olarak mı şef? Şu an hepsi iyi gidiyor. Yani ama Mesut abi biraz daha umutluyuz Mesut abiden. Çünkü Eyvallah. tam işi. Öyle biliyorum yani konuştuğum kadarıyla. Bakalım hayırlısı olsun. Eyvallah Metin. Gamze, Atike. Atike. Onur. Ben Doğukan'dan umutluyum bugün. Doğukan yapacak yani. Doğukan. Çatay. Yaren şef. Ya buradan Yaren. birebir görüyorum, iyi gözüküyor yani. İyi gidiyor. Şeyma. Şefim ben Yaren'i gördüm hep. Diğerlerini çok görmedim ama Mesut'un falan da iyi gözüküyor. Bakalım. Melih. Şefim Doğukan ve Yaren önümüzde olduğu için onları diğer tarafları pek göremiyoruz nasıl olduğunu. Yaren açsana altını Evet. ya. Herkesin favorisi farklı. İlk bir kaynasın Ama- sonra kız. Bu bölümden 3 tane yarışmacı alacağız arkadaşlar. 3. Ana kadroya yedekler seçiyoruz. Yemeğinizle beraber pişin, son kontrollerinizi yapın. Yemek sizi aldatabilir, çiğ bir yeri kalmasın. Pişkin olacak, dinlenmiş olacak, lezzetli olacak, tadı tuzu yerinde olacak ve en önemlisi biliyorsunuz kreatif bir yemek parçalanmamış olacak. Bu kriterleri yerine getiren 3 yarışmacımız bizim yedeklerimizden olacak. Tamam şefim. Kimler güveniyor İmam Bayıldısı'na? Ben. Ben şef. İmam Bayıldısı'na güvenmeyen var mı? Sen mi güvenmiyorsun Yaren? Karnıyarığa gitti aklım bir an. Yaren neye güvenmiyorsun? Şefim karnıyarığa gitti aklım bir anda. İmam Bayıldı'yla karıştırıyorum ben o ikisini. Hatta gittiğimde de dolapta protein aradım. O yüzden. Son 5 dakika arkadaşlar. Kontrolleri yapın. Tadına, tuzuna, her şeyine bakın. İmam Bayıldı nasıl bir yemek? Fine dining mi bir yemek? Yok değil.
O yüzden asla suyu akabilir. Sıkıntı yok. Ha? Ya öyle bir ana baba anladın mı? Anne var ya anne bak. Bilmiyorum sana anne yapardı bilmiyordum ama yani. Yapmaz, ben sevmem sebze çok. Siz de diyesken genel olarak yani karnları yıkıp imam bayadı karnıyarık. yaparlar ki oraya. Aynen. Ya böyle bir görünce bunu yemek isterim ya. Yemek isterim ya. Böyle bir duygu vermesi gerekir. Öyle bunu ya teşekkür ederim hani ya. Bu ne kadar ne güzel bir kokusu ya. O derecesi yani. Senin çok kanka mı var yukarıda yok? Evet hepsini seviyorum. Hepsinin yeri bende ayrı. Kanka kim ama? Var mı bir kanka? Yani şimdi şefim biz Onur'la birlikte geldik. Uçakta bile. Uçakta. Evet, o da- yani yol arkadaşım gibi oldu benim. Yol arkadaş. Onun yeri farklı ama hepsini seviyorum. Uçak derken biraz dedikodum yapıyor musunuz? Ya bu var ya bunu var bunu falan filan. Yapıyoruz tabii ki. Evet. Mustafa, hazır Evet, şef. mısın? Evet şef. Yaren, Efendim şef? tamam mı yemek? Evet tamam tabağa koyacağım. Acı değil mi Yaren? Yalnız resmen sen yaptın hemen. Senin? Hazır değil mi oğlum Doğukan? Hazır şef, tencerede iyicene kısa aldım. Niye boşluğa bakıyorsun evladım? Parçalamadan koyun tabağa. Sabahtan beri uyanık. Uyarıyorum, tarif vermiyorum. Bu yemeğin servisi de önemli. Ürün parçalanmayacak. Yağmur'unkini gördün mü ya? Yağmur'unkini gördün mü? Bak. O attığını aldı lap diye attı. İçimden bile düşmedi. Patlayacak istemiş kesin. Muhterem ne yapıyorsun? Parçalamadan almak için uygun bir şey seçmeye çalışıyorum. Ne o mesela? Şöyle bir şey buldum. Uygundur. Bence de uygun şefim. Hadi muhterem hadi. Çok güzel motifli tabaklar var. Eski usul tabaklar var. Bir de geleneksel bir yemek olduğu için bence seçmesi lazım. Biraz dağılmış diye mi koymayacağım? Birinden birini seç. Tabii ki şefim. Son 1 dakika arkadaşlar. Şu anda herkes yapmış görünüyor. ...30 saniye. Esnaf yemek öyle göre tabaklayın. Düşünün. Bize bakıyor. Oğlum bize bakarak Hayır, yemek tam yapma. aklıma bir şey İstediğini geldi. yapabilirsin. Esnaf yemeği Biz gibi tabaklayın yarışmacının işine deyince. karışmayız. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Temizleyin. Bizim grubun en iyi tarafı ne biliyor musun? Herkes birbirleriyle konuşuyor ya, insan ufku açılıyor. Konuştukça ufkun açılıyor. Umarım diğer gruplar da böyle olur. Aynen. Diğer grup böyle olmasını da istiyorum bir yerde. Evet. Paslaşıyoruz ya, yeni fikirler Yani şey olsun çıkıyor. istiyorum. Biraz daha çekişmeli de geçsin istiyorum. Biraz sürtüşme falan. Yerler bizi. Ha? Stratejiyi bilen bizi yer burada. Ben kimseyle tartışmam, ben işime bakıyorum. Kusura bakma. Tartışmaktan bahsetmiyorum zaten abla. Çünkü şey diyor, Sadece şu an savaşalım herkes çok diyor. duygusal yaklaşıyor olaya.
Arkadaşlar tebrik ediyoruz. Sağ olun şefim. İmam bayıldısını bitiremeyen arkadaşımız var mı? Yok. Bakalım. Kimler iyi yapmış? Bakalım şefim. Evet Mesut. Hoş geldiniz şefim. Nasıl durum? İyi, fena değil. Elimden gelen en iyisini yaptım. Yaptığım bir şeydi. Çok güzel pijama kesmiştin. Pijama. Ondan sonra hepsini yani böyle pijama kesmek denir ya ona. Evet. Ondan sonra hepsini doğradın. Ortalarını boşalttın. Ortadan Yani boşaltmadım. patlıcanı boydan boya kestin. Bir tanesini boydan boya kestim. Denemek için 3 tanesini kesmedim. Dışlarını aldın ya. Hepsinin dışlarından aldım. Üst ve altta bıraktım sadece. Kabuk. Çok Neden? kalmasını istemedim. Çünkü kabuk kötü bir görüntü olduğunu ve yenilebilecek bir şey değil. Altta ve üstte bıraktım sadece kabuğu. Herhangi bir dağılma yaşamıyorum kendisine de. O yüzden de öyle tavsiye ediyorum. Müşterilerime de öyle sunuyorum. Var burada kabuk yemeyelim. Kafa tarafı ve alt tarafında var şefim. Patlıcan kabuğu çok lezzetlidir ya. Şef. Niye patlıcan kabuğuna ayrımcılık uyguluyorsun? Yok estağfurullah, ayrımcılık değil, sadece şık görüntü. Evet muhterem anlat. Nasıl yaptın? Normal ben kızartmadan yaptım. Sadece tavada. Önce işte malzemelerini pişirdikten sonra patlıcanı da atıp, patlıcanı çizip atıp biraz da kaynar su ekledim. Öyle birazcık öyle pişirdim. Sonra işte tencereden çıkarmadan yine içinde onu doldurdum. Ondan sonra işte kapağını kapattım. Böyle pişirdim. Bunun en önemli yeri burasıdır yani. Pişti mi pişmedi mi? Ondan sonra koydum. Zeytinyağlı olduğu için güzel görüneceğini düşündüm. Üzerine zeytinyağı da gezdirdim. En son mu koydun zeytinyağını? Zeytinyağını en son üzerine gezdirdim. Ama tabak seçiminde bir hata yapmışım sadece. Keşke düz tabak seçseydim de o zeytinyağı böyle çizgi çizgi olsaydı alta dolmayaydı. Nasıl geçti? Kesiklerle ama güzel oldu bu sefer inşallah. Sen bu ilk defa pişirdin. Ben mi? Evet. Yok, karnıyarık yapıyorum normalde. Sever misin patlıcan yemeklerini? Patlıcanı çok seviyorum, aşırı derecede seviyorum ama alerjim var. Oy. Sen pek kırmızı et de yemiyorsun. Ve az önce de yedim ya, muhtemelen yediğimi görenler bana Senin ne hayatında kızacaklar. normal bir şey var mı? Şef yok ya, gerçekten yok. Ya Olmasını o kadar çok istiyorum en ki. sevdiğin sebzeyi seviyor. O da alerji var ya. Yumuşacık lokum gibi. Hoş geldiniz. Sen bize minimalist çalışma mı yaptın? Şefim bilerek küçük yaptım çünkü kendimi riske atmak istemedim büyük büyük yaparak. Umuyorum beğenirsiniz. Nasıl pişirdim biliyor musunuz? Sosunu size ayrı bir şekilde yaptım şefim ben. Birazcık domatesi şekerle çektirerek yaptım. Onun haricinde içerisine de normal zeytinyağda hepsini sizin anlattığınız gibi bütün ürünleri zeytinyağda yaparak yaptım. Ortaya bir çizgi açtım ve içine attım şefim. Bunu niye temizlemedin? Görselde dursun diye temizlemedim. Orada Şu da var mesela. Bunlar görsel. şeyde hani patlıcanı bütün koyuyoruz diye temizlemedim. O yüce çıkıyor zaten. Bak sadece içinde filiz kalıyor. Bozuldu mu görsel? Yok hayır hiç bozulmadı şefim. Temizlemeliydim evet. Tamam. Teşekkürler. Ne demek? Ağlayacak Yağmur. Bozmak yok. Herkeste var aynı hata, herkeste. Herkeste mi var? Ha tamam. Sweet chili mi kullandın? Sadece domates suyu. Hadi ya. Domates sosu. Sadece sapını soymadım. Bilmiyordum öyle Niye? bir şey yapıldığını ama çok lezzetli. Ki ben sordum bile sen güldün. Temizlediniz mi patlıcan? Patlıcan buruk bir şey ya. Hani biraz pişmediği zaman yakıyor. Bilirsin değil mi onu?
Ve bunda patlıcan kesin kemer olmak zorunda. Tolga'nınki pişmemiş herhalde. Çok çatal batırdı şey. Teşekkürler Tolga. Afiyet olsun. Hoş geldin şef. Ben daha önce birçok defa yaptım şef. Yani her seferinde esnaf lokantasında çalışmadım ama her yaptığımda da şurasını bırakıyordum. Ama tamamen yani doğru olanı temizlenme şeklini görmedim. Yani hep bu şekilde yaptım o yüzden. Ya kabak soyacağıyla ya bıçakla şöyle çıt 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 alınır Yani onları. şu kısımlarını aldım Ya ama şu baş kısmını almadım. şunu alıp şurayı bıçakla şöyle çizince çekince de geliyor. Aynen. Ya onu 5 bilmiyordum tane şef. versiyonu var. Şef dağılmadı yanlarına Sapını ektim yedin ben. mi sen bunu? Yok kestim ya. Ne oldu sapına? Kestin. Evet. Niye? Çünkü ne gerek var sapına? Ha. Bu, Değil mi? Ege bu ne? Şef o diğer parça. O tadına baktım, o feda ettim onu. Acılığı gitti mi diye. Bu bir tane patlıcan değil ama değil mi? Bu yarım şey. Yarım. Yani yarım Ha, bir da tane değil, yapmadın. üstüne aldım. Ha iyi yaptın. Yok çok Bütün patlıcan kullanmadın yani. Yok. Mustafa patlıcanın kafası nerede oğlum? Aldım şef. Niye? Gerek duymadım tabaktık. Sen nerede çalışıyorsun şu anda? En son Marmaris'te bir otelde çalışıyordum şef. 45 gün kadar falan olmuştu. Sezonluk gitmiştim. Ondan önce nerede çalıştın? İstanbul'da bir otelde çalışıyordum. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun? Yaklaşık 2-2,5 yıldır şef. Afiyet olsun şef. Niye çatlamış vurdun? Şefim biraz bıçağı hızlı çektiğim için böyle şey oldu ayırırken. Pişmemiş gibi görünüyor. Pişmemiş mi? Ay. Baktım tadına. Evet baktım gayet güzel. Memnun musun? Memnunum. Pişmiş patlıcanlar. Evet. Tuz var mı? Evet var. Evet. Arkadaşlar, hepinizin önünde bir imam bayıldı var. Öyle ya da böyle.
Pişmiş dedin, rahat açılıyor dedin. Pişmişti kanka, rahat açtım çünkü. Kenarlarına... Pişmişti yani. Yaren. Sert kanka, şu uç kısımları var ya, oralar sert. Pişirirken deldim hatta. Uç kısımları pişmemiş sadece, gerisi pişmiş. Son kısmı biraz kalmış. Ama tadı falan efsane yani, orta kısmı falan pişik. Çok az sert o da. Nasıl abi? Bilmiyorum. Sence? İçi pişmiş mi? Yani şey Ya patlıcanı. galiba ince uzun bir patlıcan seçmem gerekiyordu. Benimki Pişmiş miydi seninki? altı biraz kalındı yani. Ya benimkinin de altı kalın olduğu için biraz pişmemiş ama yenmeyecek bir patlıcan değil. İçine almalı mıydım? Ama dağılır diye düşündüm içine. Ben de alsam. almadım, aynen. Patlatabilirdim Ben yani de çok almadım. rahat. Çekirdeğini alsam. Başarı olabilir biliyor musunuz? Çünkü zeytinyağı falan da gezdirdi üstüne en son. Bir şey diyeceğim. Hiç yemediniz mi siz bunu? Zaten hiç kimse soymamış. Sadece bir kişi soymuş aramızdan. Sapını mı? Sapını sadece bir kişi soymuş. İşte biliyoruz zannettin. Ama Evet, yanlış şekilde biliyorsun. yaptığım için yaptım. Yanlış biliyorsun. Ama bundan sonra soyarım. Öğrendin. Hatamızı öğrenmekte fayda var değil mi abi? Kalıcı bilgi oldu o sana şimdi. Tabii. Ben Kalıcı burada bilgi. neler öğrendim. Daha- Bu şekerpare yapmayı da öğrendim. Şekerpare demesene, gözünü seveyim. Usta alacak bu sefer. Sen şimdi hiç pijama yapmadın bu arada değil mi? Hepsini soydun. Şefim Altını üstünü bıraktın. orta kısmını ince bir şekilde soydum. Alt ve üst içerlerde de azar azar mevcut. Sen aldın galiba buralarını değil mi? Başını aldım usta. Ay şef. Teşekkürler. Sağ olun şefim. Afiyet olsun şef. Afiyet olsun. Çok sinirliyim şu an, o yüzden kendime sinirliyim. Mesleğime sinirliyim o Siniri yüzden. kontrol et. Bura olmazsa bir sonra bir daha şansımız var. Evet arkadaşlar, tebrik ediyoruz. Ama şunu açık ve seçik söylemek istiyoruz. Evet, bizim önümüze imambayıldılar koydunuz ama iki arkadaş var ki beyin ve zihin olarak bizce yarışmayı bırakmış. Yani biraz sonra da kendileriyle konuşacağız, anlatacağız, bir kez daha uyaracağız. Bütün tarifi vermiş olmamıza rağmen adeta yarışmadan gitmek Sabote. istercesine ve bu iki arkadaşın biz kendilerini sabote ettiğini düşünüyoruz. Tabii ki karar onlarındır. Bu kadar baştan sona anlatılan bir yemekte inadına bu hareketi yapmak onların tercihidir. Kendilerine de ciddi bir şekilde bunu söyleyeceğiz. Ama diğer arkadaşlarımız ellerinden geldiği kadar önümüze birer tabak yemek koydular. Gayet de başarılılar. Tabii ki bizim yedekler olarak seçtiğimiz 3 yarışmacımız var. Ve buradan yola çıkarak MasterChef Türkiye'nin yedek yarışmacıları arasına giren ilk yarışmacımız Doğukan. Durdu. Turnayı gözünden vurdu. Turnayı gözünden vurdu. Evet, yani güzeldi. Afiyet olsun. Bir imambaylıda olması gereken her şey vardı. Uç tarafını temizlemişsin. Pişkindi. Patlıcanın o biliyorsun pişkinliği bizim için çok önemli. İçindeki ürünler dengeliydi. Ve istediğimiz kurallara uygun pişmiş bir imambayıldıydı. Gayet güzel, yenilebilir bir imambayıldı. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Bu kadar Teşekkür ederim. mücadele ettin, olmadı. Ama
Bizim slogan her zaman aynı. Şef son tabağa kadar şeftir. Ve sen de son yemeği yaptın. Ve yedekler arasına girdin. Tebrik ediyoruz. Sağ olun şefim, teşekkür ederim. Şefim yani yaptım, problem olmadı. Bu sefer tam tersine artık sakin çalışayım dedim bari yavaş yavaş. İlk defa şefim sakin çalıştım, oldu. Öyle şefim duygularım, yapacağıma inandım bu sefer. Yaptım şefim. Yani yapmasam zaten daha kötü olacaktı. Bir problem yok şef, teşekkür ederim. Doğukan, işin esprisi yine ikinci tura kalmadın. Evet ya. Ama bu sefer iyi bir sebep için kalmadın. Evet. Biraz farklı oldu şef. Doğukan'dan sonra başarılı İmam Bayıldığı yaparak yedek yarışmacı giren ismi Atike. Evet Atikeciğim, ellerine sağlık. Teşekkürler şef. Aramızda konuştuk ve gerçekten senin yaptığı tabakta çok başarılı bulunduk. Teşekkür ederim şef. Hatta belki en başarılı diyebiliyoruz burada. Somer Şef'i belki değil mi? Evet, evet. Bunu şimdiden açıklayabiliriz. İçimde pimpon topu var şu anda. Ne var kafada? Pimpon topu içimde böyle zıplıyor. Yani çok mutluyum. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Şef iyi, iyi. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Böyle çok sevindim. Teşekkür ederim hepinize. Tebrikler. Teşekkür ederim şefim. Yolculuğun devam ediyor. Bu turdan alacağımız son yarışmacı ve MasterChef'e yedekler kadrosuna devam edecek olan son yarışmacımız Başar. Üç tane birbirine çok yakın İmam Bayıldı vardı. Söyleyelim onu da. Mesut seninki de doğru pişmiş bir İmam Bayıldı'ydı. Teşekkür ederim şefim. Yağmur seninki de doğru pişmiş bir İmam Bayıldı'ydı. Ama teknikteki küçük detayları en doğru kullanan Başar'dı. Hem alttaki sapını hem de istediğimiz o pijama desenini veren üçünüzün arasındaki tek yarışmacı Başar'dı. Yarışma bazen böyle ince detaylara kalıyor. Burada da yemekler birbirine bu kadar yakınken biz de bu detaylara örnek verdik. Arkada kalan yarışmacılardan çiğ, evde yoksun. Seninkinde de hafif bir çiğlik vardı arkada. Üçünüzü tebrik ediyoruz. Az sonra geri kalan 7 yarışmacıdan 5'i MasterChef 2022'deki son yemeğini yapacak. Diğer ikisi ise umutlarını yedekler bölümüne taşıyacak. Yedinize de bol şans. Dönüşte diğer iki arkadaşımızla da Evet. ciddi şekilde konuşacağız. Hadi başarılar. Başarılar. Bitmedi ama. Canım benim. Hadi başarılar. Başarılar. Teşekkürler şefim. Başarılar. Sizin yolu uzun ama umutu var yani. Sağ olun şef. Sağ olun şefim. iyi günler. Ustam tebrik ederim. Eyvallah, sağ ol kardeşim. Evet, bugünkü seçtiğimiz ürünü gerçekten çok özel. Tutun kutuları ve kaldırın. Önünüzdeki ürün sadece bir yemek değil, bir ürün değil arkadaşlar. Önünüzdeki ürün medeniyetin temsilcilerinden bir tanesi. Yüzyıllar boyu uygarlıkların beşiği olmuş bir ürün. Dalı barışın sembolü. Antik Yunan'da, Doğu Roma'da sürekli her figürde gördüğümüz bir ürün. Bu ürünün olduğu yerde barış olur, bereket olur, verimlilik olur,
Edremit'ten Hatay'a ülkemizin en özel, en güzel zeytinlerini sizin için getirdik. Bu vesileyle ülkemizde de zeytinin ne kadar önemli bir tarım maddesi olduğunu, 1000 yılı aşkın zeytin ağaçlarının olduğu bir ülkede yaşadığımızı, bunun için Allah'ımıza şükretmemiz gerektiğini ve zeytinimize asla kimsenin başka hiçbir sebepte dokunmaması gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyoruz. İyi ki zeytin var, iyi ki medeniyet var, iyi ki bu kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Evet, önünüzde 7 tane zeytin var. Kuru sele, etli siyah zeytin, çizik yeşil zeytin, al yanak zeytin, siyah kalamata, yeşil kalamata ve son olarak Hatay halhalı zeytini. Bu zeytinleri kullanarak 5'iniz için son yemek, 2'niz için de hayat kurtaran yemeği yapıyorsunuz. Onların kim olacağını bu yemekleri değerlendirirken göreceğiz. Gençler, bu yemek pişirmek için sürenizi 40 dakika. Şimdi size 1 dakika düşünme süresi veriyoruz çünkü kolay bir ürün değil. Değil. Yani pişirmek için hiç kolay bir ürün değil. Ama çok Yani lezzetli. bazı ürün vardır ya hani. Hepsi farklı. Şimdi zeytinlerin hepsini zaten kullanacağız mı? tamamen size bağlı. Ama yerken yani Ege'de bir zeytin bağında oturuyor gibi hissedelim kendimizi. Aynen. Zeytine doyalım. Yani yanında 3 tane zeytinden bir Tabii tapenade canım. olmasın. Ben sana Zeytin ezmesi olmasın yani. gerçekten zeytin konusunda biz çok güzel zeytinlerimiz var ya. Çok şanslıyız. Daha bunun gibi 20 tane gelir yani. Ve muhteşem. Çünkü bu alışveriş gerçekten şimdiye kadar sizin için en önemli alışveriş olacak. Süresi 3 dakika ve süresi başladı. Var mı zeytin sevmeyen? Siyahını sevmem şef. Zeytin sevilmez mi? Niye sevmiyorsun? Siyahını ben küçüklüğümden beri sevmem. Ayrıca hani zeytinin barışla ilgili söylediniz ya. Zeytin İslamiyet'te de çok büyük yeri vardır. Zeytin ağacı hani İslamiyet'te yanlış hatırlamıyorsam Yakup peygamberdi. Onun deniz o kenarda bulduğu asasının olduğu ve onun dışında yine yani birçok şeyde geçer zeytin ağacı. Evet, zeytin ağacı da aynı zamanda kutsal ağaçlardan biri Yani olarak. çok müthiş bir şey zeytin. Güzel bir alışveriş. Hadi Yağmur, dikkat et, konsantre ol. Tamam şef. On, 9, 8, 7, 6 ve sen ne yaptın? Zeytin mi aldın? 4, Suyu için aldım. 2, 1, 0. Ya Musa, yerim seni Mustafa, yemin ediyorum. Hemen sepetlerini bırakın. Her şey verin. Şimdiye kadar vermediğiniz performansı bugün verin. Bu oyunda verin. Güzel bir akış alalım. Biraz motivasyon olsun. Bu son olacak. 3, 2, 1. Hadi başlayın. Tadlarına bakın, hepsi farklı. Bazıları meyvemsi, bazıları turşulu. Yani tek bir cins zeytin gibi düşünmeyin. 2-3 değişik formda kullanabilirsiniz. 2-3 değişik lezzette kullanabilirsiniz.
Her birinden farklı lezzetler geliyor. Kullanın bunu. Bir tanesi var mesela aşırı meyvemsi. Neredeyse erik yiyorsun gibi yani. Bravo. Bak, ürünü böyle şey yapman çok güzel ha Mesut. Tebrik ediyorum. Kullandığın kadarını kullanıp geri kalanını... Bırakmak şef. Bu arada evet, ambalajları bunun için yaptırdık. Biraz sonra diğer arkadaşlara da söyleyeyim. Yukarıdakiler de bilmiş olsun. Bu arada yukarıdaki arkadaşlara da söyleyelim şefim. Arkadaşlar, aşağıdaki arkadaşlar da duysun. Gördüğünüz gibi bizim ürünlerimizin hepsi tartılı. Ve az önce Mesut'un yaptığı gibi burası da çıt çıtlar var. Bunu özellikle yaptırdık ki ürünleri siz kullandıktan sonra böyle kapatın ki hem sıfır atık hem de iklim krizini biliyorsunuz biz 4 yıldır sıfır atığa atıfta bulunuyoruz burada. Gördüğünüz gibi bu ambalajları da Mesut'un, Yağmur ikisi de yaptılar. Diğerleri de yapıyor. Tebrik ediyoruz. İsraf etmiyoruz. Alkışlıyoruz. Evet arkadaşlar, son 2 yarışmacı yedeklere. Hep son şansınız diyorduk ya, bu kez gerçekten son şansınız. Bu gecenin sonunda artık son 2 yarışmacıyı alıp gidiyoruz. Şefim bir nebze gyoza gibi bir şey yapmayı planlıyorum. Öyle bir şey daha güzel yakışacak. Patlıcanla da zeytinli bir şey yapacağım. Unuttum ha. Burada konu zeytin Evet kullanmak şefim. ya. Evet Değerlendi. şefim. Evet şefim. Yağmur, ne yapacaksın? Şefim, aslına bakarsanız buraya gelirken aklımda analı kazı fikri vardı. Fakat suyunu yapmayacağım. Analı kazıya benzer bir şey yapacağım bu sefer. Okey. Tadına Ama zeytinli. zeytin. Aynı zamanda size bir zeytin salatası da yapacağım yanına. Konu ama zeytin unutma. Konsantre ol zeytin konusu. Tamamdır şefim. Tadına bak. Çok farklı çünkü. Tamam mı? Tamam nasıl şefim. kullanacak? Zeytin nasıl kullanacaksın? Aslında konu burada. Tamam Okey. şefim. Nasıl değerlendirebiliyorsun? Kendini zaten çok güzel, sen bu güzelliği, bu lezzeti nasıl değerlendirebiliyorsun? Tamam şefim. Çabuk ol, geç kalma. Çünkü geç kalınca sen panik gidiyorsun. Evet şefim, tamamdır. Seyfo, Yes şef. ne yapacaksın? Zeytinli bir kereviz pürüzü yapacağım şef. Ya zaten kimse kereviz almadı, söyleyebiliyorsun yani. Kimse seni... Tamam, zeytinli bir Yağmur püre istese yapacağım. yapamaz zaten çünkü kereviz yok yani. Zeytinli bir püre yapacağım şef. Okey. Balığın üzerine Ne patates aldın? koyacağım, levrek. Okey. Filetosunu çıkartacağım, derisini yüzeceğim. Okey. Sonrasında patatesi ince slaz yapıp, yani branzino yapacağım. Değerlendir. Okey şef. Kaç tane zeytin kullanmayı düşünüyorsun? Bir tane mi? Dördünü de kullanacağım şef, küçükler hariç. 4 çeşit. 4 tane. Evet. Tolga, Merhaba şefim. bize ne yapacaksın bugün? Şefim hemen okuyayım. Bir tane zeytin salatası yapacağım. Izgara zeytin yapacağım. Patates, zeytin, karides ve blueberry ile bir top yaptıktan sonra onu kızartacağım. İçine birazcık da acı katabilirim. Okey. Zeytin ezmesi yapacağım bir de. Kaç tane zeytin kullanmayı düşünüyorsun? Bunlar ezmeye daha uygun. Daha etliler. Bir steak gibi ya. Aynen. Maşallah var yani. 3 tane mi? Salatada bunu arttıracağım. Hepsini girmeyi Okey, düşünüyorum salata salatada. biraz daha Yarış, ne yapacaksın? Şefim zeytinli bir bulgur pilavı yapacağım. Tereyağıyla birlikte kavurarak. Ondan sonra zeytinlerimi ayrıyetten püre yapacağım. Bonfile aldım. Altına zeytin püreli bir bonfile yapacağım. Eğer zamanım yetişeceğini düşünürsem de çıtırım var. Zeytinli. Zeytinyağlı pilavı. Yani Zeytinli. zeytinli bulgur pilavı. Onu zeytinyağı mı kullanacaksın pişirmek için? Evet, Yoksa tereyağı içinde mı? zeytin kullanacağım. Zeytinyağı. Yoksa Evet. tereyağı mı? Zeytin. Tereyağı. Lezzetini o verir şefim. Tereyağı kullanacağım. Okey.
Evet. Ne yapacaksın bize Ege? Şef kiş yapacağım. Okey. Zeytinli, domatesli, kremalı. Okey. Bak enteresan. Evet. Hepsini mi kullanacaksın? Ya şef hepsini kullanmayacağım. Vazgeçtim. Mustafa ne yapacaksın? Taco yapıyorum şef. Oo, zeytin salatasıydı. İçi vejetaryen olacak, zeytinli olacak. Vejetaryen, tamam. Arkadaşlar İmam Bayıldı'nın hikayesini siz de merak ediyorsunuzdur umarım. Evet şef. Şimdi İmam Bayıldı'nın aslında rivayete göre 2 tane bilinen hikayesi var. Birinci hikayesi şu. İmamın eşi imama bir imam bayıldı yapıyor. Zeytinyağlı imam bayıldı. Ve adam 5-6 tane yiyor. Ertesi gün tekrar yapıyor. Ertesi gün tekrar yapıyor. 4. günün sonunda rivayet odur ki zeytinyağı çok pahalıymış. Patlıcan da az bulunduğu için yani imam bayıldıya edilen masrafı duyunca imam masrafın çokluğundan bayılmış. Yani birinci rivayet bu. İkincisi ise yine imam zengin bir kızla evlenir ve günlerce çok beğendiği için yer ve bayla bayla yer. Benim bildiğim bu. Bravo Mehmet Şefi. Sen ne de kullanıyorsun Mesut? Ben de bir hamurda kullanıyorum şef. Hamurda. Evet. Hangilerini kullanıyorsun? Kaç zeytin? 4 zeytin, al yanaklı, kalamata, kırılmış ve yeşil kalamata. Bunları kullanmayı gayret gösteriyorum şef. Sen ne de kullanıyorsun? Analı kızlı mantığıyla ilerleyeceğim ama suyunu analı kızlı gibi su yapmayacağım. Seyfullah tatlı mı yapıyor? Yok şef, tatlı değil. Ne yapıyorsun? Bir püre yapacağım zeytinli. Yanına da tapanağı da yapacağım. Balıkla ilgili bir tüyo vereceğim. Yes, şef. Arkadaşlar da duysun. Bütün balıkları işlemeye kalktığınızda fazla değil böyle 6-7 dakika tuzlu ve buzlu bir suda tutarsanız işlemi kolay oluyor. Kesimi kolay oluyor efendim yani. Tolga, kır oğlum artık şeytanın bacağını. Aynen. Geliyorsun kalenin önüne. Aynen şef. Ne yapıyorsun? Şefim bir zeytin salatası yapacağım. Bir ızgara zeytin yapacağım büyük zeytinlerle. Zeytin salatasına bütün zeytinleri gireceğim. Patatesli, karidesli... Zeytini 3 farklı şekilde mi yapacaksın? 3, 4. 4 farklı şekilde. Evet. Şefim Ne var? Kuzu pirzola yapacağım. Yanında bir zeytinli bulgur pilavım olacak. Ayrıyetten patates püresi yapıyorum. Eğer zamanım... Kızım niye çift karbonhidrat mesela? Ben dedim diye yapma. Düşün diye Tamam. söylüyorum. Çift karbonhidratlı yemek olur mu? Olur. Ama diğer bir karbonhidratı düşürecek çok sağlam ürünlerin olması lazım. Yemek bir matematik işidir arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Matematiğin en çok kullanıldığı yer mutfaktır. Biliyor muydun bunu? Evet şefim, doğrudur. O matematiği iyi yap. Ege, Buyurun şef. nasıl durum? Şef durum iyi. Ne yapıyorsun? Kiş yapıyorum şef size. Biberiye, yeşil otlarla, Kiş. zeytinlerle evet. Üzerine domates sos yapacağım. Yanına daha doğrusu. Domates ve zeytinle yine. Zeytinli kiş. Evet. Zeytinli, kırmızı soğanla taze otlu bir kiş yapacağım. Üzerine mozzarella peyniri de koyacağım. Güzel. Zeytin yani hamur işlerine kişinin yakıştığını biliyoruz. Mustafa, Yes şef. nasıl durum? Şef taco yapacağım. Taco. Evet. Harika. İçi vejetaryen olacak. Şöyle kıvıracak mısın yani nasıl olacak? Evet, kıvıracağım. Un kullan. Bunda ne var? Mısır unu mu var o hamurda? Evet.
Hangi zeytinleri kullanıyorsun? Yeşilleri kullanacağım. Siyahıyla da bir tüyl yapacağım. Şey yapacağım. Tüyl. Aynen. Yani sadece suyunu kullanacağım. Mustafa söylediğin şeyler çok kulağa hoş geliyor. Dakikaya dikkat et. Tamamdır şef. Pes etmeyin. Burası pes edilecek yer değil. Unutmayın. Buraya gelmek için verdiğiniz mücadeleler aklınıza gelsin. Artık yolun sonuna geldik. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Son 2 yarışmacıyı bu akşam alıyoruz artık. MasterChef Türkiye'nin ilk gruptan alacağı son yedekler artık arkadaşlar. Yedeklerdeki son 2 biraz sonra belli oluyor. Sonunda sonuna geldik. Güzel bir şey yaptığıma inanıyorum. Güzel bir sosla da entegre edip çıkartmayı düşünüyorum. Olursa çok güzel bir şey olacak. Ve olacak. Bugün olacak o da. Son oyun. Biraz heyecanlıyım. Sadece kazanmak için oynuyorum. Bütün odağım burada. Bu zeytinlerle harika bir tabak çıkartmak istiyorum. Aklımda analı kızlı tarzında bir şey var fakat suyunu yapmayacağım analı kızının. Sadece dış harcını yapacağım. İçini büyük büyük açıp dolduracağım. Küçükleri de içerisine zeytin ekleyerek yapmayı düşünüyorum. Umuyorum kafamdaki tabak güzel bir şekilde sunabilirim. Şu an için istediğim gibi ilerliyor her şey. Umarım zamana yetişebilirim. Bir salata yapacağım, bir ezme yapacağım. Bir ızgara zeytini yapacağım. Bir de patatesli, karides, blueberry ve zeytinle bir top yapıp onu yağda kızartmayı düşünüyorum. ...20 dakika. Şu an her şey yolunda. Tam planladığım gibi gidiyor. Umarım yukarıya çıkacağım. Şu an kuzu pirzola yapıyorum. Altına bir şeyim var. Patates pürem var. Şeyle, zeytinle. Ana yemek yapacağım. Bulgur pilavım var zeytinli ayrıyetten. Şu an her şey yolunda. Gayet güzel bir şekilde yemeğimi yapıyorum. Zeytinle 2 şiş yapmayı planlıyorum. Taze baharatlarla zenginleştireceğim. Yanına da bir domates sosu yapacağım. O da zeytinli olacak yine. Şimdilik böyle. Üzerinde mozzarella peyniriyle süsleyeceğim en son. Son şansım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Zeytinli vejetaryen taco yapacağım. Tüyl yapmayı düşünüyorum. Zeytinin suyunu kullanacağım. Son şans. Farkında. Kullanmaya çalışıyorum bunu.
Yolun sonu görünüyor mu? Biz asla şef. Ha? Pes edersek yolun sonu gözükür. Pes etmiyoruz ki. Gitmedi mi? Etmiyorum tabii ki. Hadi bakalım. Savaşmaya devam. Gyoza mı? Yapmaya çalışıyorum şefim. Daha önce yapmıştım ama tabii hamuru hazırdı. Hamurunu bilmiyordum. Zeytinli bir gyoza. Evet, karides. Başka ne şekilde kullanacağım? Karides tavuk ve patlıcanda avokado, mascarpone peyniri, zeytin ve közlenmiş patlıcan. Olay zeytin. Evet. Bunu unutma. Evet şefim. Bize zeytin ver. Evet. Doyur bizi zeytine. Şef sos ayrı bir şekilde yanına koyabilir miyim yoksa? Tabii orada bitirebilirsin. Teşekkür ederim. Sorun yok. Mutlaka sos kabında olsun. Hoş geldiniz. Ama bugün yemeği yapamazsan ayrılacağız. Biz Size ayrılmak bir şey istemiyoruz söyleyeyim mi? senden. Ayrılmayacağız bence. Ben çok güzel, mantıklı bir fikir buldum. Umuyorum her şey istediğim gibi ilerler ve ben burada kalıyorum inşallah yani. Ne yapıyorsun? Şefim, analı kazının birazcık daha versiyonunu yapıyorum. Zeytinli versiyon. Evet, zeytinli versiyonu Allah ama Allah. içerisinde şey yok. Salçalı su koymayacağım. Altına daha böyle üst tarafa haşlanmış içli Senin en köfteler sevdiğin şeklinde yemek değil mi olacak. analı kızı? Evet. Ayrıca benim bitirme projem, eğer kazanırsam bu hikayeyi de anlatacağım size. Ama kazanırsam anlatacağım. Yok, eve gider ağlarken kendi kendime anlatırım. Aa. Yes şef. Bir haftadır güldük, eğlendik. Aynen. Ne olacak şimdi, gidecek misin? Ben mi? Bu kadar güzel yemekler yaptın. Yok Kas şef, gitme sayfalar. gibi bir niyetim yok ya. Senin şöyle veda klibini düşünüyorum. Veda etme günü mü? En güzel kebabı yaptı. Ben En size daha, güzel empanadayı yaptı. ben size daha kebaplar yapacağım. şef. En güzel gnocchi yaptı. Yok. Ve belki de bugün Seyfullah'ın son yemeğini yiyeceğiz. Yok şef, sıkıntı yok. Hayat bazen çok acımasız oluyor. Evet. Biz daha önce yaşadık zaten burada böyle bir şey. Tabii hayat her zaman acımasız ama acımasız kadar da mucizelerle dolu şef. Hayallerine inanan bir İşte sen de bunu seviyoruz Seyfullah. Vazgeçmemeni seviyoruz. şef ben. Pes etmemeni seviyoruz. Evet, teşekkür ederim. Hadi bakalım. Son 1 dakika. Yok, ben hiçbir şey yapamıyorum burada. Olmaz. Ne oldu Mustafa? Özür dilerim şef. Olmuyor. Yapamıyorum. Neyi yapamıyorsun? Hiçbir şey. Kalk oğlum ya. Varsa bir şeyler koy tabağa. 30 saniye. Olmuyor şef. Ne bileyim, ben de anlamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Bu ekip için son kez 10 sayacağız. Haydi Tolga, haydi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bırak. Evet, hemen toparlayalım tezgahları. Tabağını gördün mü? Kafayı yedi. Çok iyi gözüküyor. Umarım iyidir yani, lezzeti falan da. Ne yaptı o ya? Bir zeytin püresi var sanırım en altında. Onun yanında zeytinden bir salatası var. Emin değilim, görmedim. Çin lahanası kızarttı kırmızı soğanla beraber. Çin marulu, özür dilerim. Yanında da kağıtta bir levrek yaptı, patatesli ve zeytinli. Yağlı kağıdın içinde pişirdi tavada. Yağmur çok güzel gözüküyor ya. Gerçekten inşallah tadı da güzeldir. İnşallah yağmur çok Gerçi güzel ben gözüküyor. beğendim de. Afiyet olsun.
Evet arkadaşlar, tebrik ediyoruz. Zeytin gerçekten değerli bir ürün ama kullanılması bir o kadar da zor. Bir arkadaşımız yapamadı. Son anda aksilikler yaşadı sanırım. Onu daha sonra konuşuruz kendisiyle. Hepinizin eline sağlık ve ilk olarak Mesut'la başlıyoruz. Çok mutlu ya. Evet çok mutlu. İstediği gibi bir tabak çıkardı ama aklındakini. Çok güzel tabak canım. Evet. Anlatabilir misin bize? Bir gyoza şeklinde bir Bir şey de bu yanındaki sosu ne yapacaksan gel kendin yap. Tabii şefim. Teşekkürler. Rica ederim şefim. Bir gyoza yapmaya çalıştım şefim. İçinde karides ve tavuk var. Beyaz lahana var. Altta da ricotta peynirli, közlenmiş patlıcanlı, zeytinli bir harç yaptım. Peynirin zeytinle uyum olacağını düşündüm. Sosta da pirinç sirkesi, soya sosu, zeytin ve bal var. Üzerine de biraz taze soğan var. Afiyet olsun. Son yemeğim, o da beni yukarı çıkartır diye inşallah umuyorum. Peynir, zeytin, tavuk, karides. Çok yakışır. Bence çok yakışır. İnşallah sosu güzel ayarlamıştır. Hangi zeytini kullandığına da bağlı. Evet. Yeşil mi? Muhtemelen yeşil rengi yeşile benziyor. Peki. Teşekkürler. Yağmur gel. Geldim. İlk önce tabağımın bir adı var, onu söylemek istiyorum. Ağaçların dağlarında gezinen renkli zeytinler olsun istedim tabağımın adı. Öncelikle altına ben bir humus yaptım, bunu zeytinden yaptım. Aynı zamanda o humusta kullandığım nohutu ürünü zayi etmemek adına nohut suyunu içerisine, içli köftenin içerisine koydum. Onun haricinde içli köfte bulgurlarını bekletirken zeytinde beklettim, sulu zeytinde beklettim onları. Aynı zamanda içerisinde zeytinden yaptığım narlı, nar ekşili bir salata bulunmakta köftemin içerisinde. Üzerine de en son olarak zeytinyağı ve taze baharatlarla pişirdiğim sosumu döktüm şefim. Bu bir analı kızlı yorumu. Analı kızlı yorumu fakat en başta da söylediğim gibi ben size analı kız diye bir su şeklinde sunmayacağım dedim. Küçüklerine de zeytinler içerisine girmediği için sonradan tekrar pişirdiğim zeytinleri minik minik ekledim ki tadını alabilin diye. Her aşamamda özellikle zeytin kullandım. Tabağımda bol bol zeytin var. Kaç çeşit zeytin kullandın? 4 çeşit zeytin kullandım şefim ama ben siyah zeytin hiç kullanmadım. Sadece yeşil zeytinden yana gittim. Çünkü ürünüme daha ekşimsi bir tat vermek istedim içerisine. Teşekkürler Yağmur. Ben teşekkür ederim. Seyfullah. Şef size bir şef restoranındaki satılan menünün içinde bulunan sadece ana yemeği vermek istedim. Yani hazırlamak istedim. Senin restoranında mı? Evet, benim restoranımda benim menüm var ve o menümdeki ana yemeği size sunmak istedim. Zeytinle destekleyerek bir kereviz püresi yapmak istedim. Onun haricinde içine bir tapenat salatası ve zeytinli tapenat salatası. Aynı zamanda da bir adı branzino, diğer türlü Türkçesi de pullu levrek olarak da söyleniliyor. Ya patatesle üzerine pul şekli vermek istedim. Evet, evet şef. Aynı zamanda patates ve balık arasında çok ince bir şekilde tek bir zeytini döverek elde etmiş olduğum bir ezme olarak patatesin altında balığın üzerinde var. Hindiban'da
orada olmasını istediğim için ve bu şekilde daha lezzetli bir hal olarak, bütün olarak genelinde daha iyi bir lezzet olacağını düşündüğüm için bu Bu şekilde rezene hindiba sapı koydum. mı? Hayır, hangisi? Yok, hayır, hindiba. Hindiba'ymış. Sen şey zannettin mi? Çin marulu. Çin marulu sandım ben. Ben de onu Çok sandım. benziyor ama yani. Ben de onu sandım. Sonra dedim ki ya bunu işlenmesi gerekiyormuş önceden. Acı oluyor, kullanılmıyor falan diye aklıma geldi. İlk burada alırken rezene gibi gördüm. Sadece kökünü gördüm çünkü. 4 farklı zeytin kullandım şef içinde. Okey. Teşekkürler. Tolga. Öncelikle bütün tatları birbirine bağlamaya çalıştım. Altta acılı bir zeytin ezmem var, hafif acılı. Üstte karides, blueberry ve zeytin kullandığım bir ezme yapıp top haline getirdim. Sonra onu kaplama yapıp kızarttım şefim. Top içinde karides, blueberry ve zeytin. Ve zeytin. Okey. Zeytin salatamda bütün zeytinlerden doğrayıp karıştırdım. Karides olduğu için onu birazcık dengelemek için yanına kırmızı soğan kullandım. Garnitür olarak da karidesleri pişirdiğim tavada tekrar zeytinleri ızgara yaptım şefim. Bu yeşil yağ gibi bir şey var, o ne? Zeytinyağı şefim. Afiyet olsun. Yaren. Geçemez bu da. Pankek gibi bir şey o, ekmek gibi Yaren'in tabağındaki. Evet Yaren. Şefim size bir kuzu pirzola yaptım. İlk öncelikle vermiş olduğunuz zeytinlerin hepsini kullanarak bir yağ elde ettim. Bu yağı kuzu pirzolamı pişirirken, bulgur pilavımı pişirirken, ayrıyetten de çıtırımı hazırlarken kullandım. Bir patates püresi yaptım. Zeytinlerle birlikte haşladım. Ayrıyetten de bir zeytinli bulgur pilavım var. Afiyet olsun. Bu ne? Zeytin yağını çıkarttıktan sonra posalarını da onun içinde kullandım. Ya sen bu ürünlerin yağını 2 dakikada nasıl çıkarıyorsun? Nasıl çıkartır Ya mısırın yağını çıkarmak, 10 tane mısırdan çıkar o senin kullandığın yağ. Yani yağla beraber infüze edip... Evet, yani entegre ediyorum. onu dersen anlarım da. İçine entegre ediyorum. Burada zeytinyağı çıkarman için senin taşa falan havanlar, Yok şefim, çekirdekler... o şekilde değil. Entegre ettim. Bir şey mi bozuyorsun yani? Biz niye çıkaramıyoruz da geliyorum ben. Bulgur pilavını kimden öğrendin? Annemden. Belli vallahi o... Değil mi? O anne şey var yani bulgur pilavında. Özledin mi anneni? Annemi özlemedim. Çünkü biz yıllardır ayrıyız. Ben hep ailemden ayrı yaşadım. Ben liseden itibaren ayrıyım şefim. Lisede ben yurtta kaldım, okul yurdunda kaldım. Ondan sonra direkt 15 yaşında işte stajyerlikle birlikte iş hayatına atıldım. Annem babam ayrı benim. Çok üzülüyorum ben böyle çocuklara ya. O yüzden çok iş hayatına da aktifim, yani eve çok giden birisi değilim. Seni destekliyor mu? Tabii ki de ikisi de çok güveniyor. Başarılar. Teşekkürler. Ege. Şef çıkarırken bir takım problem yaşadım. Kirliliğe mazur görüntü. Fınıza sığınıyorum onda. Bence Ege'nin işi tutacak. Çok lezzetli ve güzel görünüyor. Ama sanki bir pişmemiş gibi hamuru. Bilmiyorum bence. Anlat Ege. Şef bir kiş hamuru yaptım. İçinde zeytinyağı var. Ekşi krema, normal krema var. Üzerine kırmızı soğan,
4 çeşit zeytin, taze otlar ve zeytin ve fındık karışımı bir püre hazırladım. O ekşi dengesini yakalamak için çeşitli çeri domates kullandım. En üstte de mozzarella peyniri var. Buyurun şefim, senin için kestim. Çok kibarsınız. Her zamanki centilmenliğiniz. Çeri domatesler var. Evet. Sarı ve kırmızı çeri var. Galatasaraylı mısın? Yok şef. Futbolla ilgilenmiyorum pek ya. Senin hamur özel bir hamur ama. Normal bir hamuru değildi. Evet, biraz katmerli. Yani tam kiş sayılmaz. Hayır, bu öyle değildi. Sayılır, ne olmaz ya. Sayılır ama senin hamur özelliği bence anlatmak istemiyorsun, anlatma. Bence özel bir şey ama. Evet. Ne var senin hamurdan farklı? Benim Normal hamurda ne hamurda? var değil şef, ne yok aslında. Ben tereyağı almayı unuttum. O yüzden krema ve ekşi krema ile yaptım. Tereyağını mı unuttun? Evet. Kiş yapmak isterken tereyağını unuttun. Evet. Ya oğlum ben sana ne dedi orada? Seyfullah'la tanışıyor musun sen? Tanışıyorum. O da unutuyor da. Ay, dedik ki negatif şey söyleme. Şefim böyle bir hamuru yapmak istedi. Tereyağsız kiş hamuru yaptı. Tereyağsız kış hamuru. Tereyağsız kiş hamuru yaptıysan sen, ben anca önünde eğilirim yani. Estağfurullah. Senin memleket neresiydi? Şef doğma büyüme İstanbulluyum ben ama yani kütük olarak Sivaslıyım. Buyurun. Mustafa, Evet şef. tabak yok galiba. Yok şef. Gel seni bir alalım buraya. Üzgünsün. Denedin. Elinden geleni yaptın. Önceki oyuna kadar dedik ki son oyunda olsa elinizden geleni yapın. Başını dik tut. Sen elinden geleni yaptın. Olmayınca olmuyor. O kadar kendini üzüp yıpratmana gerek yok. Daha çok gençsin. Söylemek istediğim bir şey var mı? Olmadı. Başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Daha önünde çok uzun da var Mustafa. Biz de zaten gerekli uyarılarımızı yaptık. Olmadı. O zaman veda zamanı mı? Yoluna çıkalım. Hadi. Çok yeteneklisin ha. Kafa takma. Oğlum neyi alıyorsun ya? Anlamıyorum şef. Boş ver. Yani her şeyin bir başlangıcı var Mustafa. Gencecik adamsın. Bugün olmaz, başka zaman olur. Görüşürüz. Görüşürüz şef. Geriye kalan 6 yarışmacımızdan ikisi yedeklerden de olsa bizle devam etme hakkı kazanacak. Geriye kalan 4'üyle aynı az önce Mustafa ile vedalaştığımız gibi veda vakti. Az sonra 4'ünüzün karşısına son kez kararlarımızla çıkacağız. Hepinize bol şans. Teşekkür ederim abi. Son dakika yetiştirdim. Son dakika Kanka, ucu ellerinize ucuna. sağlık. Mustafa'ya üzüldüm ya. Çok tatlı çocuk ya. Ama yani üzücü bir durum. Egem Mustafa'ya ellerine sağlık. üzüldüm ya. Aynen onu dedik. Çok güzel gözüküyor. Ne yaptın? Analı kızlı konuştuğumuz gibi yaptım. Süpersin. Bildiğin şeyler Gördüğüm dakika başka hiçbir şeye odaklanmadım. Altına suyunu yapmayayım dedim. Humus yapayım zeytinden dedim. Aklıma ilk geleni yaptım bu sefer.
İyi ya. Ve en iyi bildiğimi yaptım. Hadi bakalım. İnşallah geçer. İnşallah. Abi yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık. Patlıcan da kaybetmek. Demek ki bir kabuk. Ne oldu? Patlıcan da kaybetmek var ya. Yani bir kabuk. Belki kabuk az bir şey daha olsa yukarıda. Benimki de bir sabah, anladın mı? O, Geçmiş bu da konuşma. aynen boş Hani ver. yukarıda- Şimdi Hadi gelecek yenilerini konuşalım. Yukarıda duracaktık ama yapacak bir şey yok abi. Hayırlısı. Hayırlısı. Abi yaban mersini şaşırttı beni yani. Abi direkt zeytin çiğ geliyordu ama yaban mersini zeytini birazcık Tatlı gösterdi. ekşi. Gösterdi Dengeler. yani. Bir de karides var. Gyoza korkutuyor biraz. Gyoza iyi gibi. Mesut'un yaptığı. Doğrudur. Görmedim. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Güzel görünüyor. İnşallah şefler de beğenir. Ben bir şey söyleyeyim mi? Elensem bile üzülmeyeceğim, biliyor musun? Çünkü tam olarak istediğim tabağı çıkardım. Aynen Sen abi ya. zaten bu zamana Olmak kadar istediğin niye bunu tabak. yapmadın ki abla? Ablacığım hemen aklına sana geliyor. Sen bunu niye yapmadın ki yani bu zamana kadar? Bence gayet iyi görünüyor yani. Evet arkadaşlar, artık yedeklerde de sona geldik ve yedekler alacağımız son yarışmacıyı da belirledik. Biliyorsunuz Mustafa yemeği bitiremediği için aramızdan ayrıldı. Kalan arkadaşlar içinden bir arkadaşımızı belirleyeceğiz. Bunu açıklamak üzere sizi ön tarafa davet ediyoruz. Hepinize sonuçtan bağımsız olarak son bir haftadaki çalışmanız, saygınız, emeğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim şef. Burası bizim çok da sevmediğimiz bir yer aslında, şu durum. Çünkü bazılarınıza veda edeceğiz. MasterChef rüyası, yedekler kadrosunda devam edecek olan arkadaşımız Tolga. Teşekkür ederim. Bravo Tolga. Tebrik ediyoruz. Tolga, notlarımda wow yazmışım. Afiyet olsun. Lezzetli, Teşekkür uyumlu. ederim şefim. Zeytini her yerde kullanmışsın. Pek çok çeşit zeytin kullanmışsın. Beğendik. Üçümüzün de ortak adayı. Karidesi. Zeytinin saklaması çok iyiydi gerçekten. Şefim, yorucuydu benim için bu hafta. Hiç durmadan yarıştım. Bir yerinden de olsa hani tren koşarken o demirden yakaladım. Bunun için mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim, bütün arkadaşlarıma. Tekrar devam edeceğiz. Size de özellikle çok teşekkür ederim. Söyleyecek bir şeyim yok. Ses tonu ne kadar güzelmiş senin ya. Sağ olun şef. Bravo Tolga. Tebrikler Tolga. Somer Şef'ten sadece wow almak ve başka hiç yoruma yer bırakmamak diğer şeflerden de çok güzeldi. Veda zamanı maalesef aranızda en az başarılı tabak yapan yarışmacımız ve MasterChef Türkiye veda eden yarışmacımız Ege. Teşekkür ederim. Yakış hak etti bence. Çiğ. Komple çiğ. Hamur komple çiğ olunca Büyük bir hata yaptım orada. Maalesef. Kurtarmaya çalıştım ama olmadı. ama pes etmedi. Mücadeleye devam etti. Tam senin gibi bir karakter zaten. Bence güzel bir performansı verdi. Evet. Orada malzemeler unutuldu ama yine pes etmedi. Yapmaya çalıştı.
olmadı ama Sizden bunu duymak müdahalede yeterli benim için. gösterdi yani bence o da çok değerli. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Burada bulunmak, sizlerle tanışmak, sizlerle aynı atmosferi paylaşmak, arkadaşlarımla yarışmak benim için çok güzeldi. Yeri geldi modumu düşürdüm, yeri geldi yükseldim. Arada bir derede kaldım. Ya güzeldi her şey. Yani teşekkür ederim. Ege, biz de sana bazen seni şöyle bir şarj edelim diye biraz sert çıkmış olabiliriz. Estağfurullah. Eminim sen iş disiplinden dolayı bunun arkasında bir art niyet olmadığını biliyorsundur. Biliyorum. Bir toparla diye böyle sanki bir motivasyon ihtiyacım var gibi hissettik bir hafta boyunca. Eğer bir hatamız olduysa affola. Estağfurullah. Yolun açık olsun. Başarılar. Teşekkür Görüşmek ederim. üzere. Talih bana gülmedi bir türlü. Kendimi gösteremedim. Son turda da en önemli kilit malzememi unuttum, tereyağını. Tereyağını alsaydım çok daha farklı bir şey olabilecekti. Muhtemelen bu durumda olmayacaktım. Güzel bir deneyimdi benim için. Diğer veda edeceğimiz yarışmacı. MasterChef rüyası burada bitecek olan yarışmacımız. Yaren. Burayı en çok isteyen yarışmacılardan biriydin, açık söyleyeyim. Evet şefim. Bu çok belliydi. Her anında, her saniyende bunu gördük. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Bizim için Rica ederim. istek diye kendimizi parçaladığımız şeyi sen de gördün. Son yaptığın yemekte gerçekten muhteşem bir bulgur pilavı vardı. Et iyiydi. Ama biz bir zeytin tabağı istedik. Önünde zeytini güzel, o kadar senden daha iyi kullanmış tabaklar vardı ki tabağına sıra gelmedi diyebilirim. Bak, hem farklı tekniklerle hem farklı şekilde. Bu istek ve arzu seni çok daha ileriye götürecektir. Burada götürmez, başka yerde götürür. Ama bu meslek sana çok yakışıyor. Teşekkür ederim şefim. Tebrik Sağ olun. ediyoruz ve başarılar dileriz. Yarıştığım arkadaşlarım gerçekten çok yetenekli kişilerdi. Bir kapı kapanır, diğeri açılır. Hala ümidimi kesmedim, hala yoluma devam edeceğim. Bu etabı 4. bitirerek bize veda edecek olan yarışmacımız ve MasterChef rüyasının sonuna gelen arkadaşımız Mesut. İyi bir performans. Teşekkür ederim şef. Sadece bu gece için değil, genel olarak iyi bir performans. Müthiş bir çalışma etiğin var. Çok güzel bir sebeple buradasın. Bu yolculuğun bitmiş olabilir ama bu duruşunla beraber
hayatta bence senin gidişin, yolun çok uzun olacak. İyi ki geldin, iyi ki varsın Mesut. Teşekkür ederim. Burada olma sebebimi de zaten biliyorsunuz. Onun için geldim. Yapabildiğim yere kadar geldim. Belki hatalarım, kendi yanlışlarım. Ama buraya kadar gelmekte bir şeref, bir onur. Teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz geldiğin için. Yolun açık olsun. Sağ olun şef. Sağ ol kardeşim. Başarılar. Teşekkür ederim şef. Başarılar dileriz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Aşkla yemek yapılıyor. Ben de elimden geleni yaptım. Ama benden daha iyi arkadaşlar vardı. Umarım onlar da bir yere gelirler. Ben de onlarla savaştım diye kendimi iyi hissederim. İyi insanlardı. Son yedek yarışmacımız. Ve MasterChef Türkiye macerası devam eden yarışmacımız. Aranızda en başarılı tabak yapan yarışmacımız Seyfullah. Tebrik ediyorum. Yağmur. Motor geç açıldı. Evet şefim. Senin sıkıntın bu. Çünkü gittikçe vites attırdın. Gittikçe vites attırdın. Tam çıkacaksın. Seyfullah çok güzel bir yemek yaptı. Ve ikinciliği aldı. Birkaç günde alsaydı mutlaka sıra sana da gelecekti ama biraz geç ısındın oyuna. Evet şefim. Ama ne güzel bir yemekle veda ediyorsun. Gururla veda edebileceğim bir yemek. Ben bitirme tezimde çok zorlandım. Çünkü hem çalışıp hem okuyordum. Çünkü daha büyük bir tecrübe kazanmak istiyordum. Bana çok destek olan bir hocam vardı, Eren Hoca. Ben sürekli olarak içli köfte yapmak istiyordum. Vegan içli köfte yapacağım ben. Ben vegan içli köfte yapacağım. Çünkü projemiz şeydi. Geçmişten günümüze unutulmaya yüz tutmuş bir yemeği bugüne modernize ediyorduk. Ay biraz moralim bozuk, kusura bakmayın. Bayağı bir içli köfte yaptık. Ama o kadar yoğun çalışıyorum ki sos yapamıyorum sürekli olarak. Ve en son gün artık tez günüm geldiği zaman hocam bana şey dedi, Yağmur sen sos yapmayacaksın belli, gelmiyorsun da. Biz bunu analı kızlı yapalım dedi. Ve ben o günden sonra analı kızlıyı çok sevmeye başladım. Aslına bakarsanız üniversiteden mezun olmamı da bu sağladı. Dediğim gibi hocam da bana çok destek oldu. Ona da teşekkür ederim. Burada da zaten onun fikirleriyle yola çıktım. Aklıma ilk geleni yaptım. Ama dediğiniz gibi geç açıldım. Fazla özgüven bazenleri yeterli olmuyormuş. Bir yerleri hafife almamak gerekiyormuş. Kendinizi o kadar da yüksekten görmemeniz gerekiyormuş. Çünkü ben gelirken buraya net bir şekilde geldim. En büyük hatam buydu. Ama daha çok çalışacağım. Bu meslekten soğumama değil, aksine daha büyük bir azme sebep oldu bende. Azime sebep oldu. Umuyorum buradaki bütün arkadaşların her şey gönlünce olur. Tabii ki de buradan baktığımda bir şampiyonum var benim.
Dediğim gibi hepiniz hakkında en iyisi olsun. Benim yolum burada bitti. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sizlerle vedalaşayım. Sağ ol canım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Yolun açık olsun canım. Teşekkür ederim. Aferin sana. Dikkat et kendine. Siz de. Ellerine sağlık. Sağ ol. Tebrik ediyorum seni. Çıkardığım tabağa çok güveniyordum ama benden daha iyi bir tabak varsa onun da önünde şapka çıkartmam gerekir. Dediğim gibi kendimi göstererek gittiğimi düşünüyorum. En son gün en azından istediğim tabağı çıkardım. Yemek yapmaya, pişirmeye devam edeceğim. Burada kalan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Seyfullah, güzel tabaklar yaptın. Güzel bir mücadele örneği oldun burada. Son tabağında zaten imzaydı. Kendi imza yemeklerinden bir tanesiydi. Ve hak ettin. Teşekkür ederim şef. Yani aslında gönlüm tabii ki asillerde olmaktı ama tabii bu asillere giremeyeceğim anlamına gelmiyor. Yedeklerde olmak da güzel bir şey. Kaldı ki burada ilk defa böyle tek başıma bulunuyorum. Bu da ayrı bir olay. Elimden gelenin fazlasını yaptığını düşünüyorum her zaman. Bazen sizden daha iyiler oluyor. O yüzden bu bir başlangıç benim için. Normalde her zaman ekran başında şunu düşünüyordum. Gerçekten orada ağlanıyor mu? Yedeklerde olmama rağmen ağladığıma gerçekten inanamıyorum. Neden ağladığımı da bilmiyorum. Her şey yolunda, sıkıntı yok. Mücadeleye devam, yedeklerden devam. Mümkün olduğunca elimden daha fazla geleni yapıp daha fazla çalışacağım. Eksiklerimi gördüm, araştırmamak. Bunu fark ettim. Fazla araştıracağım. Tecrübemi ve deneyimi üzerine koyacağım. Her şey için teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Elimden geleni yapacağım. Şu an için en iyisini yapmaya çalıştım. En iyisi buymuş. Daha ileri olacak. Öğreneceğim çok şey var. Seyfullah'ın da yedeklere gelmesiyle ilk ekibimizin kadrosu tamamlanıyor. Ana kadroda sırasıyla Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma ve son olarak Melih, MasterChef'in 18 kişilik ana kadrosunun ilk 6 yarışmacısı oldular. Umut geri kalan yedekler içinde devam ediyor. Sizlerle de her hafta burada buluşacağız ve içinizden her hafta biri MasterChef'in ana kadrosuna geçecek. MasterChef'te her zaman söylediğimiz gibi şef son tabağa kadar şeftir ve yemek bitmeden hiçbir şey belli olmaz. Hepiniz mutlulukla kalın. Hepinizi tebrik ediyoruz. Görüşmek üzere. Hangi yarışma? Sıkışıyorsun bir yerde bir rahatlıyorsun, orada patlıyorsun. Evet.